Bazı hikayeler vardır, sınırları aşar. Bazı olaylar vardır, üzerinden binlerce yıl geçse de insanlığın ortak hafızasından asla silinmez. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ister Orta Doğu'nun çöllerine, ister Amerika'nın yerli kabilelerine, ister Uzak Doğu'nun kadim köylerine. Hepsi tek bir ağızdan aynı korkunç günü anlatır. Gökyüzünün kapılarının açıldığı ve yeryüzünün sulara gömüldüğü o günü. Bugün sadece bir gemi ve birkaç çift hayvanın hikayesini anlatmıyoruz. Bugün insanlık tarihinin en büyük temizliğine tanıklık ediyoruz. Kur'an'daki Nuh'tan Mezopotamya'nın binlerce yıllık Sümer tabletlerindeki Ziyusudra'ya, Gılgamış destanının gizemli sayfalarından bilim dünyasını ikiye bölen jeolojik kanıtlara uzanacağız. Binlerce yıl önce yazılan o çivi yazılı tabletler bugün bildiğimiz tufan anlatısıyla nasıl bu kadar örtüşüyor? Nuh aslında kimdi? Gemi bir kurtuluş aracı mıydı? Yoksa yeni bir dünyanın gen bankası mı? Kemerlerinizi bağlayıp tarihin sular altında kalmış en büyük sırrını açığa çıkarmak için tufanın kalbine iniyoruz. Tufandan hemen önce dünya nasıl bir yerdi? Anlatılara göre Adem'in çocukları yeryüzünü doldurmuştu ama beraberinde karanlığı da getirmişlerdi. Kabil'in mirası olan şiddet, yeryüzünde bir yaşam biçimi haline gelmişti. Mezopotamya anlatılarında tanrılar, insanların gürültüsünden ve kaosundan uyuyamaz hale gelmişti. Kutsal metinlerde ise İnsanoğlunun zulmü artık arşa ulaşmıştı. Bir müdahale gerekiyordu. Ya insanlık tamamen yok olacaktı ya da içlerinden tek bir dürüst adam geleceğin tohumlarını saklamak için seçilecekti. İşte o adam tarihin en yalnız ve en sabırlı kahramanı Nuh veya Sümerli Ziyusudra olacaktı. Şimdi sizi 19. yüzyılın sonlarına Ninova'daki Asur kralı Assurbanipal'ın kütüphanesine götürüyorum. Arkeologlar burada binlerce yıllık çivi yazılı tabletler bulduklarında dünya yerinden oynadı. Çünkü bu tabletlerde anlatılanlar Tevrat ve Kur'an'dan binlerce yıl önce yazılmıştı. Ama hikaye neredeyse aynıydı. Peki Sümerlerin Ziyusudra'sı, Babillerin Utnapişti mi ve bizim bildiğimiz Nuh, bu isimler farklı olsa da anlatılan aynı adam kimdi? Tevrat ve Kur'an'da tufan tek bir tanrının insanlığın kötülüğüne karşı verdiği bir karar olarak anlatılır. Sümer anlatılarında ise durum biraz daha politiktir. Tanrılar meclisi toplanır ve baş tanrı Enlil insanların gürültüsünden bıktığı için onları yok etmeye karar verir. Ancak bilgeliğin ve suların tanrısı Enki insanlığın tamamen yok olmasını istemez. Tıpkı Nuh'un uyarılması gibi. Enki de gizlice sadık kulu Ziyusudra'ya fısıldar, bir gemi yap ve içine can taşıyan her şeyin tohumunu al. En şaşırtıcı benzerliklerden biri geminin tasarımıdır. Tabletlerde, kutsal metinlerde geminin kat kat olacağı, zifle kaplanacağı ve belirli ölçülerde yapılacağı detay detay anlatılır. Binlerce yıl önce bir tablette bugün bildiğimiz gemi mühendisliği detaylarının bulunması tesadüf olabilir mi? Tufan dinerken Nuh'un gemiden bir kuzgun ve bir güvercin gönderdiği hepimiz biliriz. Şimdi sıkı durun. Binlerce yıl daha eski olan Gılgamış destanında Utnapiştim suların çekilip çekilmediğini anlamak için sırasıyla bir güvercin, bir kırlangıç ve bir kuzgun gönderir. Kuzgun geri dönmediğinde suların çekildiği ve karanın göründüğü anlaşılır. Sahne kare kare aynıdır. Gemi kareye oturduğunda ister Ararat, ister Cudi, ister Sümerlerdeki Nisir Dağı olsun. Her iki anlatıda da kurtulan kahraman ilk iş olarak bir şükür kurbanı sunar. Tabletlerde bu kurbanın kokusunun tanrıları cezbettiği anlatılırken kutsal metinlerde bu yeni bir ahit ve barışın simgesidir. Bu benzerlikler hikayelerin birbirinden çalındığı anlamına mı geliyor? Yoksa insanlık tarihinin gerçekten sular altında kaldığı o büyük olayın o kadar sarsıcı olduğunu mu gösteriyor ki hangi millet, hangi dil, hangi inanç olursa olsun o günü unutamamış. Sümerler tabletlere kazıdı.
Peygamberler ise vahiy ile aktardı. Belki de isimler değişse de o gün gerçekten gökyüzü yere inmiş ve insanlık tek bir gemide yeniden doğmuştu. Tufandan asırlar sonra Mezopotamya'nın güneşten kavrulan topraklarında dev bir kral yankılanıyordu. Uruk kralı Gılgamış, yarı tanrı, yarı insan, durdurulamaz bir güç. Ancak Gılgamış ölümden kaçışın bir yolu olması gerektiğine inandı ve tarihin en zorlu yolculuğuna çıktı. Hedefi tufandan sağ kurtulan ve tanrılar tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilen o gizemli adama, yani Utnapiştim'e, Nuh'un Sümer anlatısındaki karşılığına ulaşmaktı. Gılgamış güneşin battığı karanlık dağları aştı. Tehlikeli suları geçti ve sonunda dünyanın ucunda, suların ortasında o yaşlı adamla, Utnapiştim ile yüz yüze geldi. Gılgamış heyecanla sordu: "Sen ölümü nasıl yendin? Ben de senin gibi sonsuza dek yaşamak istiyorum." İşte o an Utnapiştim Gılgamış'a binlerce yıl öncesinin o dehşet dolu günlerini anlatmaya başladı. Kutsal metinlerdeki o vakur duruşun aksine burada çok daha insani ve sarsıcı bir tufan anlatısı vardır. Fırtına başladığında der Utnapiştim, tanrılar bile korkup gökyüzünün en uç köşelerine sindiler. İnsanlar sinekler gibi suların üzerinde yüzüyordu. 6 gün 7 gece boyunca dünya sarsıldı. 7. gün sessizlik çöktüğünde insanlık balçağa dönüşmüştü. Utnapiştim'in Gılgamış'a verdiği ders sarsıcıydı. Ölümsüzlük bir tufanın bedeliydi. Tanrılar meclisi bir daha toplanmayacak, gökyüzü bir daha böyle yarılmayacak ve hiç kimse bir daha böyle bir ödül almayacaktı. Gılgamış'a şunu fısıldadı: "Ey Gılgamış, sen uykuya bile direnemiyorsun. Ölüme nasıl direneceksin?" Bu buluşma efsane ile gerçeğin, tarih ile inancın el sıkıştığı andır. Gılgamış ölümsüzlük otunu bulsa da onu bir yılana kaptırıp eli boş bir şekilde Uruk'un surlarına geri dönerken aslında bize şunu öğretir: tufan insanlığın kibrinin bittiği, sınırlarının çizildiği o büyük reset noktasıdır. Nuh'un gemisinden inen sadece canlılar değildi. Ölümlü olduğunun bilincine varan yepyeni bir insanlıktı. Tufan kararı verilmişti. Ancak geri dönüş yoktu. Şimdi karşımızda insanlık tarihinin en imkansız mühendislik görevi duruyordu. Nuh'un gemisi. Ama bu sadece tahtadan bir tekne değil, yaklaşan kıyamete karşı yaşamı savunacak devasa bir sığınaktı. Kutsal metinlerde ve Sümer tabletlerinde geminin inşası için verilen tarifler şaşırtıcı derecede detaylıdır. Mezopotamya anlatılarında gemi kusursuz bir küp veya kare tabanlı bir yapı olarak tasvir edilirken Tevrat ve Kur'an anlatılarında uzun, kat kat ve su sızdırmazlığı için hem içten hem dıştan ziple kaplanmış bir devden bahsedilir. Düşünün, o dönemde çelik yok, modern tersaneler yok. Sadece devasa odun blokları, reçine ve sarsılmaz bir inanç var. Nuh alaycı bakışlar altında, çölün ortasında, deniz olmayan bir yerde bu dev yapıyı yükseltirken aslında geleceği inşa ediyordu. Şimdi gelelim o en çok merak edilen soruya. Dünyadaki milyonlarca tür o gemiye nasıl sığdı? Bazı yorumcular bunu fiziksel bir sığma meselesi olarak görürken bazı kadim sırlar bu konuya farklı bir pencere açar. Kozmik tohumlar. Nuh'un yanına aldığı şey sadece fiziksel hayvanlar değil, yaşamın özüydü. Belki de gemi bugün bizim anladığımız manada bir gen bankası gibi işlem görüyordu. Yaşamın devamlılığı için gerekli olan temel türler ve bitki tohumları fırtınanın yıkımından korunmak üzere o kutsal mahzene yerleştirildi. Gemi aslında dünyanın küçük bir kopyasıydı. 3 katlı yapıda. En altta vahşi hayvanlar, ortada evcil olanlar ve insanlar, en üstte ise kuşlar yer alıyordu. Bu hiyerarşi yeryüzündeki yaşam dengesinin korunduğu bir mikro kozmos yaratıyordu. Sular yükseldiğinde gemi artık sadece
suda yüzen bir araç değil, içinde yaşamın kalbinin attığı karanlık okyanusta süzülen tek ışık noktasıydı. Bazı ezoterik anlatılara göre Nuh gemiye sadece canlıları değil, insanlığın o güne kadar biriktirdiği kadim bilgileri, yazıları ve hayat ağacının tohumlarını da almıştı. Tufan dindiğinde dünya sadece biyolojik olarak değil, kültürel ve ruhsal olarak da o gemiden yeniden doğacaktı. Göklerin muslukları kapandı, yer yuttuğu suları geri bıraktı. Aylarca süren o devasa çalkantının ardından dünya derin bir sessizliğe gömüldü. Artık ne fırtınanın uğultusu vardı ne de dev dalgaların kükremesi. Sadece ahşap bir gövdenin karaya oturan o dev sığınağın gıcırtısı duyuluyordu. İnsanlık için saat yeniden kurulmuştu. Ama akıllarda tek bir soru vardı. Neredeyiz? Geminin karaya oturduğu yer binlerce yıldır coğrafyacıları ve din tarihçilerini ikiye bölen o gizemli nokta. Tevrat anlatısı geminin rotasını Doğu Anadolu'nun en yüksek zirvesine, görkemli Ararat'a yani Ağrı Dağı'na çevirirken Kur'an-ı Kerim çok daha spesifik bir yer işaret eder. Cudi Dağı. Bugün modern arkeoloji ve uydu görüntüleri her iki bölgede de gemiye benzeyen devasa oluşumları taramaya devam ediyor. Ancak belki de asıl mesele geminin hangi koordinatta olduğu değil, o zirvelerin insanlığın vahşetten arınıp saf bir başlangıca attığı ilk adım olmasıydı. Suların çekildiğinin müjdesi küçük bir kanat çıkmasıyla geldi. Nuh'un gönderdiği güvercin gagasında taze bir zeytin dalı ile geri döndüğünde bu sadece suların çekildiğini değil, doğanın insanla yeniden barıştığını simgeliyordu. Gökyüzünde beliren o ilk gökkuşağı ise Yaradan ile yeryüzü arasındaki o büyük barış ahdinin bir mührüydü. Artık dünya bir daha sularla yok edilmeyecek kadar kutsaldı. Gemi kapılarını açtığında dışarı süzülen sadece hayvanlar ve bir avuç insan değildi. Yepyeni bir medeniyetin tohumlarıydı. Nuh artık ikinci Adem'di. Toprak henüz nemliyken ekilen o ilk tohumlar bugün kurduğumuz tüm şehirlerin, konuştuğumuz tüm dillerin ve sahip olduğumuz tüm genetik mirasın kökü olacaktı. Ancak o gemiden inenlerin içinde sadece umut yoktu. Tıpkı ilk yaratılışta olduğu gibi insanın içindeki o kadim iyilik ve kötülük potansiyeli de gemiden beraber inmişti. Tufan dindi, sular çekildi ve bizler Nuh'un çocukları olarak yeryüzüne dağıldık. Ama hikaye burada bitmiyor. İnsanlık yeniden çoğaldığında bu sefer gökyüzüne meydan okuyan devasa bir kule yükselecek. Babil Kulesi. Dillerin karıştığı, milletlerin ayrıldığı, gizemli bir krallığın doğduğu o kaotik çağa girmeye hazır mısınız? Bir sonraki bölümde devasa tapınakların, yıldızları gözleyen rahiplerin ve tarihin ilk süper gücü olan Mezopotamya'nın derinliklerine ineceğiz. Sizce tufan geçmişin tozlu bir masalı mı yoksa her an yeniden yaşanabilecek bir döngü mü? Yorumlarda buluşalım. Sırlar Odası'nda keşfedilecek çok şey var. Takipte kalın.